Japonya, samurayların ve ilginç geleneklerin diyarı. Nedense pek çok insan Japonya tarihi denince sadece samuraylar dönemi ve günümüz Japonya'sını düşünüyor. Bunun da başlıca sebebi izole bir ada ülkesi olmasından kaynaklı olabilir. Fakat bu çok büyük bir yanlış. Japonya'nın hem insanlık medeniyeti olarak çok eskiye dayanan bir tarihi olduğu gibi hem de uç tarihçilere göre bildiğimiz medeniyet tarihinden bile çok öncesine dayanan gizemli bir tarihi daha var. Burada bahsettiğimiz yerel folklor ve mitler değil, gidip kendi gözünüzle bile görebileceğiniz, kim tarafından ne amaçla yapıldığı ve daha önemlisi nasıl yapıldığına dair bilgilerin bildiğimiz anlamda tarihle pek uyuşmadığı yapılardan bahsediyoruz. Öyle ki bu yapılardan en büyüğünün kökeninin dünya gezegeni olmadığını iddia edenler de var. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Japonya, 125 milyon insana ev sahipliği yapan 378 bin kilometrekarelik devasa bir adalar topluluğu. Ada üzerinde yerleşime ve insan varlığına dair en eski kayıtlar günümüzden 30 bin yıl öncesine kadar dayanmakta. Şimdi o devirde ilkel insanlar ana karadan okyanusa açılıp nasıl bölgeye yerleşmişler diye merak edenleriniz olabilir. Fakat Japonya hep bir ada ülkesi değildi. Binlerce yıl önce Asya kıtasına bağlıydı. Lakin 12 bin yıl önce yaşanan tufan dönemiyle birlikte ana karadan kopmuş ve arada kalan bölgeyi okyanus doldurmuştur. Tabii bu günümüz bilimsel yaklaşımı ile kayıtlara alınan bir çıkarım. İşin bir de demin dediğim gibi uç tarihsel kısmı da var. Ve bu iddiaya göre de Japonya'nın ana karadan kopuşu aslında Younger Dryas dönemindeki buzul erimesine bağlı tufan ile değil, Pasifik'te bulunan gizemli Mu kıtasının o dönemlerde batmasıyla olmuştu. Tabii ki bu konular tartışmaya açık ama elimizde ister bilimsel olsun, ister uç tarihsel olsun aynı sonuç var. 12 bin yıl önce bir olay oldu ve Japonya Asya'dan koptu. Bugünkü konumuz bu tartışmanın detayları değil. Bugün birlikte farazi şeyler üzerine değil, gerçekten gözümüzün önünde duran akıl almaz yapıları ve onların gizemli kökenlerini inceleyeceğiz. Ve bu yolculuk sonunda bizi gezegenimizin bile dışına götürecek. Başlıyoruz. Eski atalarımızın taş işçiliğindeki olağanüstü yeteneklerini size defalarca kanalda yaptığım videolarda gösterdim. Hatta dünyanın bir ucundaki diyarlarda bile aynı işçiliği ve metotların nasıl kullanıldığını Tufan serisi videolarında da gördünüz. İşte Japonya'da da bu akıl almaz taş işçiliğinin bazı uç örnekleri karşımıza çıkıyor. Nokogiri Dağı, Chiba eyaletinde bulunan sıra dışı bir antik kalıntı. Nokogiri, Japonya'da testere anlamına gelir ve bunun da çok haklı bir sebebi var. 30 metre yüksekliğindeki dümdüz duvarlarda bulunan bu izler. Dağ kayıtlara göre 1600 yıllardan 1870'lere kadar Edo döneminde bile bir taş ocağı olarak kullanılmış. Fakat bizi ilgilendiren kısmı bu değil. Erken Edo döneminden önce bile dağın birileri tarafından büyük miktarda taş çıkarımı için kullanıldığına dair izler var. Fakat bu işlemlerin kökeni hakkında kimsenin net bir bilgisi yok. Erken Edo döneminde taş kesimi için çekiç, keski ve sert taşları kesmek için kullanılan demirden testere benzeri araçlar kullanıldığını biliyoruz. Ve tabii ki bu aletlerin de duvarlarda iz bırakmaları gayet normal. Fakat bu şekilde değil. Yüksekliği 30 metreye varan dik kaya duvarlarında bu kadar keskin 90 derecelik kesitlerin, özellikle de bu denli büyük kesitlerin nasıl yapıldığı sorusu halen çözülemedi. Bir diğer olay da bu kadar büyük kesiklerin 30 metreden aşağı nasıl indirildiği. Günümüzde bile Japonya'da faaliyet gösteren Oya taş ocağında modern ekipmanlar kullanılsa bile taşlar kolay taşıma için küçük ebatlarda kesilmeye devam ediyor. Dev makinelerin girebileceği modern mermer ocakları gibi yerlerde ise bu dev blokları taşıyacak araçların varlığını görüyoruz. O yüzden ilkel insanların bu dev kesitleri neden yaptıkları konusunda bir ortak noktaya varılamadı. İşleri daha da ilginç hale getiren dağların yüzeyini kaplamış olan bu paralel ve uzun kesit izleri. Bu izlerin aynıları günümüz madenlerinde de karşımıza çıkıyor. Çünkü bunlar modern ekipmanların durmadan çalışmasıyla ortaya çıkan kesim ve yontma izleri. Japonya'daki Nokogiri dağlarındaki izler, Çin'deki Yangshan madenindeki izler, Baalbek tapınağındaki anormal büyüklükteki temel taşlarındaki izler, Longyu mağaralarındaki izler ve daha pek çoğu. Bize bu antik medeniyetlerde zamanında birilerinin birebir aynı teknikleri kullanarak hem yer altında hem yer üstünde devasa miktarda kayayı işlediklerini göstermekte. Evet, bir kez daha demekte fayda var.
Antik çağlarda da insanlar taş sanatinde cidden yetenekliydiler. Ama bu denli büyük çapta projeler, özellikle de yer altında onlarca metre kazılan mağara sistemleri o devirler için bile imkansıza yakın projelerdi. İşte tam da bu sebepten uzmanlar halen bu dev madenlerin kimin tarafından, hangi dönemde ve nasıl kazıldığını tartışmaya devam ediyorlar. Havada duran 650 tonluk bir taş. Kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Ama Ishino-Hoden megaliti sizi şaşırtacak. Japonya'nın Asuka kasabasında 8 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde yekpare kaya oyularak yapılmış Ishino-Hoden havada uçar gibi bizleri karşılar. Kayanın kim tarafından nasıl kesildiği, neden bu spesifik şeklin verildiği ve neden alt kısmının inceltilip su ile doldurulup havada uçuyormuş görüntüsü verildiğine dair bilgiler yok. Fakat Japonya'nın Shinto inancına göre bazı açıklamalar var. Shinto inancı temelinde kamiler denilen üstün varlıklardan bize bahseder. Yani bildiğiniz Sümer Anunnaki hikayesinin neredeyse birebir aynısıdır. Bu varlıklar insanlara bilgeliği, inşaat tekniklerini ve medeniyeti öğretmiş yönetici varlıklardır ve işte taşın hemen yanındaki Shinto tapınağı rahiplerine göre de bu taşı buraya bizzat tanrılar bölgenin önemini işaretlemek için koymuşlar ve taşın altındaki tükenmez su havuzunu da insanların şifalanması için tasarlamışlar. Şimdi tabii ki her kültürün kendi folkloru ve mitleri zamanla dallanıp budaklanmış. Ama kanalı takip edenler artık bu tarz hikayelerin arkasındaki gerçekleri aramayı öğrenmiş olmalılar. Burada karşımıza iki ilginç bilgi çıkıyor. Birincisi, kami denilen bu üstün varlıkların taşa şekil vermiş olmaları anlatısı. Bu anlatı şu sebepten ilginç noktalar içeriyor. Bu denli büyük bir taşın antik dönemlerde kesilmiş olması mantık dışı. Çünkü 650 tonluk bir taşı hadi bir şekilde kestiniz diyelim. Onu o dönemin teknolojisiyle taşımanız imkansız. Anlatının diğer ilginç noktası da taşın şekliyle ilgili. İnsan yapımı özel bölge anıtları genelde tepeye doğru anlam kazanacak şekilde dizayn edilirken Ishino-Hoden bunun tam tersine keskin girintili çıkıntılı kesitleri olan ve tek bir yanında uzatılmış bir çıkıntısı olan anlam vermesi güç bir tasarıma sahip. İşte bu sebepten kimi araştırmacılar bu taşın aslında tarih öncesi çok daha büyük bir yapının kilit taşı ya da bir parçası olarak tasarlanıp daha sonra bir sebepten işlemin durdurulduğunu iddia etmektedir. Shinto rahiplerinin iddia ettikleri diğer kutsal özelliği ise taşın altından çıkan suyun iyileştirici özellikleri olması ve hiç tükenmemesi. İyileştirici özelliğini tabii ki kanıtlayamayız. Ama suyun asla bitmediği bir gerçek. Mevsim ne kadar kurak olursa olsun taşın altını besleyen su hiçbir zaman kurumamış. Bunun doğal bir akıntı sonucu olduğunu savunanlar da var. Tam tersi yer altında kadim bir su kanalı mühendisliği olduğunu savunanlar da var. Çevredeki su kaynakları kurusa bile taşın kaynağının kurumamasını buna bağlıyorlarmış. Şimdi bunlar çok uçuk fikirler değiller. Çünkü son derece komplike yeraltı su mühendisliği antik pek çok yapıda daha karşımıza çıkar. Sri Lanka'daki Sigiria'da bu karşımıza çıkar. Mısır'daki 1902 yılında keşfedilmiş Osirion yapısında antik yeraltı sulama sisteminde de karşımıza çıkar. Yani sandığınız kadar fantastik bir iddia değil. Yapı tam olarak neyin nesi bilmesek de kimi uzmanların iddia ettikleri gibi farklı bir projenin parçası olarak hazırlanmış olması iddiası son derece heyecan verici. Çünkü bilinmeyen bir geçmişte tek bir parçası bile 650 ton olan bir yapı neyin nesiydi insan merak etmeden duramıyor. Japonya'nın en büyük gizemine geldik. Fiziksel anlamda en büyük demek daha doğru olur. Kofun mezarları. Japonya boyunca bu mezarlardan büyüklü küçüklü olarak binlercesini bulmanız mümkün. Tıpkı Anadolu'daki tümülüsler gibi bunların da pek çoğu daha kazılmadı. Tarihsel olarak baktığımızda en eski kofunların milattan sonra 250 senesinde yapıldığını ve daha ziyade kraliyet soyu ile takip eden dönemlerde elitlerin gömüldükleri anıt mezarlar olduklarını görürüz. Kofunların kare veya daire şeklinde versiyonları olsa da Japonya'da daha ziyade bu anahtar deliğini anımsatan şekil kullanılmıştır. Mesela şu an gördüğünüz Daisen kofunu yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 400 metre genişliğinde devasa bir anıt mezar. Hatta etrafındaki insan yapımı su birikintisiyle birlikte yüzey alanı olarak dünyanın en büyük mezarı. Kofunların gizemli kökenleri onlar hakkında pek çok mitin de üretilmesine sebep olmuş. Bunlardan en önemlisi ise kofunların bu şekilde yapılması tekniğinin Japonya'nın ilk hükümdarı olan ve aynı zamanda yarı tanrı soyundan gelen efsanevi imparator Jimmu Tenno'dan geldiği söylenir. Ve kendisinin de yeri bilinmeyen bir kofunda ebedi istirahatinde olduğuna inanılır.
Ya adamların gözünün önünde antik mezar var, neden araştırmıyorlar diyenleriniz varsa, Japonlar bu mezarlara çok büyük kutsiyet atfederler ve bu sebepten araştırma yapılması kesinlikle yasaktır. O yüzden Kofunların sakladıkları sırlar halen bilinmiyor. Fakat her ne kadar yazılı tarih bize Kofun şeklinin Japonya'da milattan sonra 250 senesinden itibaren görülmeye başladığını anlatsa da aslında dünyanın çeşitli yerlerinde benzer şeklin kimi kutsal veya açıklanamayan gizemli bölgelerde de karşımıza çıktığını görürüz. Mesela Sardinya'daki anahtar deliği mezarı bize bu şekli anımsatır. Bilinen en eski örneklerin M.Ö. 2400'lü yıllarda Nurajik medeniyetinde karşımıza çıktığını görürüz. Benzer bir anahtar deliği şeklini Suudi Arabistan'daki jeogliflerde de görürüz. Yerel halkın eski insanların eserleri dedikleri bu yapılar Arabistan çölleri boyunca dağılmış şekilde karşımıza çıkmaya başladı ve tahminlere göre Neolitik döneme kadar gittikleri düşünülmekte. Lakin neden yapıldıklarına dair ne yazık ki bir bilgimiz bulunmamakta. Japonya, Arabistan, Cezayir, İtalya derken bu dizayn birbirine yakın şekillerde sürekli karşımıza mezar ya da kutsal alanlarda çıkmakta. Hatta kimileri Vatikan Meydanı'nın da bu şekli sembolize ettiğini, Mısır'ın gizemli ankının da bu şekli ifade ettiğini ve piramidin üzerindeki göz sembolünün de benzer bir sembolizmden geldiğini iddia ederler. Tabii ki bunlar işin biraz komplo kısımları ama insan merak da etmiyor değil. Hele ki bu mezar ya da kutsal alan yapısının en taze keşiflerinden birisi henüz yapılmışken. Şimdi aranızda hangi ülke diye merak edenler olabilir. Ama boşa kendinizi yormayın. Çünkü bu mezar dünyada bulunmadı, Mars'ta bulundu. 2016 yılında Mars'ın yüzeyini tarayan yüksek çözünürlüklü uydular ilginç bir oluşum keşfederler. Büyük bir düzlüğün ortasında güzel bir simetriye sahip dev bir oluşum. Ve evet, şekli de Japonya'da gördüğünüz kökeni gizemlerle dolu anahtar deliğine tıpatıp benziyor. Üstelik milyonlarca yıllık yoğun erozyona rağmen. Tabii ki bunlar paradolya dediğimiz insan beyninin normal şeylerden anlam çıkarma çabası da olabilir. Ama koca bir düzlüğün ortasında bu denli bariz bir şekil insanı meraklandırmıyor da değil yani. Üstelik Japonya'nın geçmişinde göklerden gelenlere dair sıra dışı hikayeler sık sık anlatılırken. Size biraz önce Japon mitlerinde geçen ilk büyük imparatorun göksel bir canlı olan Amaterasu'nun çocuğu olan bir yarı tanrı olduğundan bahsetmiştim. Japonların inancı olan Shinto'da bu varlıklara kamiler deniliyor. Ve bu varlıklar bildiğiniz üstün yetenekleri olan gelişmiş canlılar olarak karşımıza çıkıyorlar. Uçan, alevler saçan ejderhalara binen, bir yerden bir yere çok hızlı gidebilen, ölümsüz oldukları iddia edilen çok boyutlu varlıklar. Hatta bu varlıkların insanlarla etkileşimi de pek çok mitlerde açık açık geçer. Misal bunun güzel bir örneği Taketori Monogatari olarak bilinen Prenses Kaguya'nın hikayesidir. Bu gizemli 10. yüzyıl mitinde bembeyaz teniyle ay çocuğu denilen kutsal Prenses Kaguya altından bir bambu gövdesi içinde ormanda bulunur. Cildi o kadar beyaz ve o kadar güzel bir kadına dönüşür ki etrafındakiler onun normal bir insan olmadığını hemen anlarlar. Enok kitabındaki Nuh'un bebeklik özelliklerine benziyor değil mi? Hani babası Lamek, kendi babası Enok'a bu çocuk meleklerin soyundan geldiği için parlıyor demişti hatırlarsınız. Aynı anlatı burada da karşımıza çıkar. Prenses büyüdükçe insanlara kendisinin aydan geldiğini ve göksel ailesinin onu yakında tekrar alacağını anlatır. Ve gerçekten de göksel bir araç gelerek prensesi içine alır ve göğe yükselirler. Aranızda "Ya bunlar eski mitler, tabii ki insanlar biraz abartacak, normal" diyenler olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Anlatılan mitlerde abartı her yerde cidden fazladır. Ama Japonya bu ilginç nesnelere pek de yabancı bir ülke değil. Hatta resmi UFO raporları milattan sonra 1000 yılından başlayarak dikkatlice kayıt altına alınmıştır. Tabii ki hepsi UFO denemez. Meteor ya da doğal fenomenler de olabilir. Ama sonuçta ilginç kayıtlar var. Hatta son derece ilginç şu hikaye de var. 1803 yılında Japonya Edo döneminde Hitachi eyaletinde balıkçılar sıra dışı bir manzaraya tanık olurlar. Uzaklardan parlayan bir nesne denizden karaya doğru gelmektedir. Parlak bir metalden oluşan ve üzerinde camları olduğu söylenen nesne nihayetinde kıyıya vurur ve meraklı insanlar bir anda olay yerine koşarlar. Nesnenin sıradan bir tekneyle alakası bile yoktur. Şekli bile bir deniz aracı olmasını imkansız kılar. İnsanlar ilk kez gördükleri bu nesneye anlam vermeye çalışırken bir anda aracın tepesinde bir kapı açılır ve içinden genç bir kadın çıkar. Kızıl saçları, bembeyaz teni,
ve kimsenin daha önce görmediği kıyafetleriyle kadın onlara bir şeyler anlatmaya çalışır. Fakat kimse daha önce bu kadının konuştuğu dili duymadığı için dediklerine bir anlam veremezler. Kadının elinde sıkıca tuttuğu bir kutusu da vardır ve endişeyle ona sarılmıştır. İnsanlar kadına hemen kutsiyet atfederler ama iletişim kurulamadığı ve bir yandan da ondan korktukları için kadın 3.3 metreye 5.4 metre ebatlarındaki aracına geri bindirilir ve yeniden denize bırakılır. Atsuro Bune olayı olarak bilinen bu karşılaşma antik dönemlerde bile 3 farklı Japon kaynağında detaylıca yazılmış ve hatta ekranda gördüğünüz üzere çizilmiş bir karşılaşmadır. Kimi araştırmacılar bunun bir efsane olduğunu iddia ederler. Kimileri o dönemlerde bölgede keşif yapan bir batı dünyasına ait geminin filikasında karaya vuran bir insan olduğunu iddia ederler. Fakat bu iddialar bana pek sağlam gelmiyor. Efsane olsa farklı kaynaklarda aracın yapısının ebatlarına kadar detay verilmiş şekilde kendini tekrarlaması zor olurdu. Batılı bir keşif gemisinin filikası olması zaten çok saçma. Metal ve camdan oluşan filika ancak günümüzde kullanılıyor ki şeklinin de bu çizimlerle uzaktan yakından bir alakası yok. O yüzden bir soru işareti bırakmakla birlikte eğer bu olay gerçekse en makul senaryo cidden tanımlanamayan bir cismin ve muhtemelen teknolojik bir cismin karaya vurmuş olması gibi gözüküyor. Ya hemen uzaylılara bağlamasak mı diyenler varsa, yani ben de her ne kadar uzaylı konularını sevsem de ayakları yere basan mantık çerçevesinde ilerlemeyi tercih ederim. Ama eldeki veriler bizi buna itiyor gibi. Hele ki bir de üzerine yine Japonya'da bulunan ve tarihi 14.000 yılına kadar dayanan Dogu heykelcikleri karşımızda duruyorken. Normal tarih kayıtlarına göre bu Dogu heykelciklerini yapan insanların son derece primitif, avcı toplayıcı temelli kişiler olması gerekirken nasıl oluyor da bu ilginç heykelcikleri yapabiliyorlar? Zırh giymiş gibi gözüken, kafalarında kask ya da maske benzeri aparatları olan varlıklara dair ilginç oymalar. Bu antik insanlar ne gördüler de bu koruyucu varlık figürlerini yapmaya başladılar. Hem de Japonya'nın her yerinde aynı şekilde. Bakın, Japonya baştan sona neredeyse Avrupa'nın tamamı kadar uzun bir yer. Ve bahsettiğimiz dönemlerde nüfusun 250 bin kişiden fazla olamayacağı düşünülüyor. Yani bu denli kopuk ve seyrek bir nüfus dağılımı varken bu adamlar aynı şekilleri nasıl tasarlamayı başardılar? Ve hep bir ağızdan bunları koruyucu kutsal idoller olarak yaptılar. İşte bunlar araştırması da, sorgulaması da son derece ilginç ve derin konular. Ama bir kez daha küçük örneklerimiz bize tarihin bir yerinden sonrasının hiç de bildiğimiz gibi olmadığını gösterir nitelikte. Japonya gerçekten ilginç bir diyar. Bugün ben bu videoda size en bariz şekilde sıra dışı olan yapıları ve olayları anlattım. Daha benzer şekilde pek çok kökeni belirsiz, devasa taş kalıntı Japonya'ya dağılmış şekilde araştırılmayı bekliyor. Ve hepsiyle alakalı zengin bir folklor ve mit anlatılıp duruyor. Araştırma yapmak isteyenler için bazı kaynakları açıklama kısmına bırakıyorum. Dünyamızın dört bir yanı gizemlerle dolu ve zamanla diyar diyar gezip tıpkı bugün Japonya'yı incelediğimiz gibi bu gizemli bölgeleri de birlikte incelemeye devam edeceğiz. Kanala abone olarak yolculuğumda bana eşlik etmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.